Doğduğum gün sarayın bahçesindeki laleler bir başka açmıştı. Müneccimler yıldızlara baktı. Bu çocuk ya çok büyük işler yapacak ya da tahtı bırakmadan gitmeyecek dediler. Çünkü sen bir padişahın oğluydun ya da doğrudan padişah olman bekleniyordu. Beşiğin altına kılıç koydular, ninni yerine fetih destanı söylediler. Daha 6 aylıkken Devlet-i Aliye'nin geleceği olarak anılmaya başladın. Ağlarken bile heybetliydin. Ninni değil, mehterle sustun. Çocukluk arkadaşların sıradan çocuklar değildi. Biri Lala, biri Kethüda, biri Kapıkulu adayıydı. Top oynamak yerine minyatür haritalarda sefere çıkardınız. Saklambaç yerine taht oyunları. Çünkü senin oyun arkadaşların bir gün seni koruyacak ya da seni devirecekti. Ama işin kolay kısmı buraya kadardı. Osmanlı'da padişah olmak sadece bir tahta oturmak değildi. Taht bildiğin gibi tek kişilikti. Evet, tek kişilik. Yani kardeşlerinle olan ilişkiler biraz kan bağından çok kan meselesine dönebiliyordu. Sabah birlikte helva yerken akşam celladın elinde kimin bohçası hazır belli olmazdı. Kardeş katli meselesi Osmanlı'nın aile içi performans değerlendirmesi diyebiliriz. Mizahı bir yana bu kuralın arkasında aslında koca bir devleti iç savaştan koruma çabası yatıyordu. Ama yine de "abi şu tahtı bana versene" cümlesi tarihte pek iyi sonuçlanmadı. Gençliğin Topkapı Sarayı'nda geçti. Bir yanda şiirler yazdın, öbür yanda sefer haritaları çizdin. Bir gün İstanbul'da halkın arasında yürüdün, bir gün Viyana surlarına kadar gittin. Belki adaletli bir hükümdar oldun, belki de tahtı önce hançerinle, sonra fermanınla yönettin. Belki Kanuni gibi kanun yazdın, belki 4. Murat gibi tütüncüleri kovaladın. Her kararın tarihin gidişini değiştirdi. Bugün ne yesem dediğinde bile mutfaktaki 300 aşçı harekete geçti. Bu kervansarayı inşa edin dediğinde ise yollar, köprüler ve külliyeler yükseldi. Senin bir kelimen bir ülkenin kaderini belirledi ve bir gün taht seni terk etti. Yaşlılığında eline tesbih, aklına da geçmiş günlerin yankısı kaldı. Kimi zaman cami avlusunda halkı dinledin, kimi zaman eski fermanları okurken gözlerin daldı. Peki şimdi soralım, eğer bir padişah olarak doğsaydın ne tür bir hükümdar olurdun? Adaletle anılan mı, korkuyla hatırlanan mı, yoksa sadece tahtın değil tarihin de hakkını veren mi?